Patlıcanı böyle kesip kızartınca ortaya çıkan sonuç gerçekten inanılmaz oluyor. Uygun bir kabın içerisine bir adet patlıcanımızı alalım. Aparat yardımıyla güzelce soyalım. Kıymetli arkadaşlarım, videomu hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınız beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ben bu tarifte bir adet patlıcan kullandım. Tabii ki siz dilerseniz birden fazla da patlıcan kullanabilirsiniz. Patlıcanı ince ve eşit kalınlıkta şeritler halinde kesiyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bütün parçaların mümkün olduğunca aynı kalınlıkta olması. Bu sayede kızartma aşamasında hem eşit pişme sağlanır hem de çıtırlık her parçada aynı seviyede olur. Kesim tekniğinde acele etmiyoruz. Bıçak kontrolünü kaybetmeden düzgün şeritler elde ediyoruz. Patlıcanı önce yatay şeklinde dilimliyoruz. Ardından bu dilimleri dikey yönden tekrar keserek ince şeritler haline getiriyoruz. Bu çift yönlü kesim tekniği sayesinde hem daha düzenli parçalar elde ediyoruz hem de kızartma sırasında tüm yüzeylerin eşit şekilde pişmesini sağlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi harika bir görüntü ortaya çıktı. Uygun bir tabağın içerisine patlıcanımızı alalım. Üzerine şöyle tuz serpiştirelim. Her tarafına eşit şekilde dağıtmaya özen gösterelim. Ben bu tarifte suda bekletme işlemini yapmadım. Çünkü patlıcanın yapısı çok çekirdekli değil ve kızartma tekniği kullanacağım için de doğrudan yağda mühürlenme yöntemi yeterli olacaktır. Panelleme için uygun bir kabın içerisine 2 adet yumurtamızı kıralım. Daha sonra üzerine 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da pul biberimizi ilave edelim. Malzemelerimiz birbiriyle özdeşinceye dek güzel bir şekilde çırpalım. Hazırladığımız yumurtalı harcı patlıcanlarımızın üzerine dökelim. Ardından tüm parçaları dikkatlice harmanlayarak harcın her noktaya eşit şekilde ulaşmasını sağlayalım. Bu sayede kaplama malzemesi patlıcanın yüzeyinde çok daha iyi tutunacak ve kızartma sonrasında dışı çıtır içi yumuşacık bir doku elde etmiş olacağız. Daha sonra patlıcanımızı galeta ununa aktaralım. Bu aşamada her bir parçanın galeta unuyla tamamen kaplanmasına özen gösterelim. Galeta unu kızartma sırasında dış yüzeyde çıtır ve altın renginde bir doku oluşmasını sağlıyor. Onun için galeta ununa ne kadar güzel bularsanız patlıcanınız o kadar güzel kızaracaktır. Patlıcanımız artık kızartmaya hazır. Uygun bir tavanın içerisine bir su bardağı sıvı yağımızı ilave edelim ve yağın iyice ısınmasını bekleyelim. Yağ yeterli sıcaklığa ulaştıktan sonra hazırladığımız patlıcanları dikkatlice tavaya yerleştirelim. Bu aşamada patlıcanları üst üste getirmemeye özen gösterelim. Böylece her bir parça eşit şekilde kızaracak ve dış yüzeyinde daha çıtır bir doku oluşacaktır.
Patlıcanları kontrollü bir şekilde çevirerek her iki tarafın da güzelce renk almasını sağlayalım. Patlıcanlarımızı yavaş yavaş kızartırken dış yüzeyindeki kaplamada güzel bir şekilde renk almaya başlıyor. Bu aşamada yüksek ateş kullanmak yerine kontrollü bir ısıda kızartmak çok daha iyi sonuç verecektir. Böylece dış kısmı çıtır bir doku kazanırken iç kısmı da yumuşaklığını koruyacaktır. Patlıcanın doğal lezzetiyle baharatların aroması bu aşamada tamamıyla birbirine geçiyor. Gördüğünüz gibi kısa bir sürede iştah açıcı bir renk almaya başladı bile. Kıymetli arkadaşlarım, kanalımda mümkün olduğunca herkesin evinde bulunan malzemelerle hazırlayabileceği pratik tarifler paylaşmaya özen gösteriyorum. Tariflerimi tüm püf noktalarıyla birlikte detaylı anlatmaya çalışıyorum ki mutfağa yeni başlayanlar da kolaylıkla uygulayabilsin. Umarım sizler de tariflerimi deneyip beğenirsiniz. İki tarafını güzel bir şekilde kızarttığımız patlıcanlarımız artık servise hazır. Dilerseniz sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edebilirsiniz. İsterseniz acı sos, özel dip soslar veya damak zevkinize uygun farklı soslarla da sunabilirsiniz. Çıtır dokusuyla her türlü sosla harika bir uyum sağlıyor. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalımda bunun gibi pratik ve lezzetli birçok tarifim daha olduğunu belirtmek isterim. Bu tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca tariflerimin daha fazla kişiye ulaşması için sevdiklerinizle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Sizlerin desteğiyle daha güzel ve daha pratik tarifler hazırlamaya devam edeceğim. Evinizde sağlık, huzur, mutluluğunuz hiç eksilmesin. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.